Kaldığımız yer burası. Böyle tatlış güvenli bir ev. Cuenca'da. Cuenca sabahı böyle. İnsanlar işe gitmek için durakta. Kimisi de iş başında. İnsanlar çöplerini böyle asıyor. İlginç. Yere koymuyorlar. Güzel aslında. Kendimizi sokaklara attık. Cuenca şehrini keşfedeceğiz. Merkeze doğru gidiyoruz. 30 dakika böyle yürüyeceğiz. Burası biraz sanayi bölgesi. Araçlar var. Tamir falan. Baby. Bak bebekler mısır satıyor. Gracias. Gördüm çocukların elinde küçük mısır vardı. Bu arada mısır Ekvador'da meze gibi yeniliyor. Yani yemeğin yanında çerez gibi yiyorlar. Bildiğin yemeğin yanında, öyle sinema yemeği falan değil. Mısır patlamış mısır yani popcorn olarak. Şöyle bir meydan var, oraya doğru gidelim. Ya bence burası da Kolombiya Popoyan'la aynı. Aynen, Kolombiya Popoyan'a çok benziyor. İnsanların kıyafeti falan da. Popoyan da çok uzak değil zaten buralardan. Gördüğünüz gibi Ekvador'da Hristiyan. Şurada bir kilise var, ünlüymüş. Onu görelim, oradan merkeze doğru 20 dakika daha yürüyeceğiz. Hayvanlar çok fazla. Ekvador'da bak, sokak köpekleri falan. Seviyorlar şunlar, bak hep sokaklarda. Besliyorlar yani, yemek atıyorlar. Kedi, köpek dolu. Güzel. Zaten bir ülkede, bir şehirde böyle kedi köpek varsa o ülke güzeldir ya. Evet, güvenli. Güvenli. İnsanlar güzel çünkü yemek geliyor. Mesela böyle çok hayvanlar var. Ha, şuna bak. Çok küçük ya. İspanya zamanından kalan binalar. Eski, tarihi. Güzel ya, manzara. Şehir böyle, evet, güzel. Dağların arasında yine güzel bir şehir. Evet, kilise bu, mavi kilise. Kapalı. Girmeyelim, sadece böyle güzel bir kiliseleri var. Bak burada Panama şapkası da meşhur. Hatta Panama şapkası müzesi var. Müzesi. Ancak Panama şapkasının %100'ü Ekvador'dan gelme. Yani Ekvador'da yapıp Panama'ya satıyorlar. Panama şapkası diye geçiyor. Aslında Ekvador şapkası olması lazım. Bak onun şeyini çizmişler böyle. Samanlardan, otlardan falan böyle yapıyorlar. Bundan bir tane alacağız. Güzel. Bir de Ekvador'un kendine has şapkası var. Siyah. O da Çin'den falan geliyordur büyük ihtimal. O biraz daha modern bir şapka. Şurada bir motor var, gerçek. Güzel bir şehir ya. Bak evlerin böyle modern durduğuna bakma. Yanında bildiğin kerpiç, bambu falan yani. Eski evler. Baksana, kolon paramparça. Bak amcamız nasıl balkonda. Güzel sahne. Ablaymış ya, amca dedim. Bak şu arabaların plakalarına İspanyolca'da da plaka diyorlar. Plakas. Plakalılar oluyor. Burası plaka yapıyor, satıyor sana. İlginç. Burada öğrendim ya. Türkçe ile İspanyolcanın acayip ortak yönleri var. Ortak kelimeler var. Pantolon, işte plaka, bir sürü. Yani böyle İngilizce biliyorsan o da çok benzer. Türkçe de biliyorsan bence Türkiye'de en kolay öğrenilecek dil İspanyolca, İngilizce. Öyle geliyor. Tavuğu seviyorlar. Burası merkeze giden yer, market bölgesi. Yerlerde insanlar bir şeyler satıyor. Şöyle geçelim. Ekvador'da muz meşhur. O yüzden herkesin tezgahında bir muz var. Mısır, muz, papaya. Herkeste var. Ülkenin yani sattığı ürün muz ve kakao. Ülke gelirini oradan sağlıyor yani. Bak balık da var. Oo, catfish. And mariachi. Güzel, yol boyunca halk pazarı. Bak granadilla burada da var. O local chicken ya. Her şeyi satıyorlar böyle. Avokado da var. Avokado kilosu $1 dedi bak. Pahalı yemek de satıyor. Bezelye pilav. Kasava. Hindi galiba, hindi. Aa, bak tavukları var. Bak et de satıyorlar burada. İğne, iplik, boncuk. Geçemiyor muyuz? Bak etler nasıl? Domuz bunlar bu arada. Yolda ablamız kesiyor. Bak Ekvador kıyafeti ablamız. Burada böyle yemekler. Abi elde satıyor böyle ya. Güzel, insanlar böyle burada satışlarını yapıyor. Mısır. Merkezdeyiz. Ekvador tehlikeli mi? Değil, ancak çok fazla hırsız var diyorlar. Latin Amerika'nın geneli öyle. Ablanın şapkası şu arkadaki, görüyorsunuz. Yani kamp kıyafette o. Ekvador kıyafeti ve şapkası. Güzel muzlar var. Bunlar plantano. Abi bunlar polisler ya. Güvenlik. Bir şey demiyorlar. Burada satışlar serbest. Ekvador'da yolda. Bak kıyafet böyle ama, görüyor musunuz? Bak bu Panama şapkası. Bir de Ekvador'un kendi siyah kullandığı şapkalar var. Popoyan'da görmüştük. O mısırları ablamız ayıklıyor. Tavuk, et,
Küçücük tezgah hepsini yığmışlar, kesip kesip veriyorlar. O da güzel. Taneleri ayıklıyorlar. Mısır çeşitleri var. Bizdeki gibi öyle 2-3 çeşit değil, bir sürü. Ekmek yapmalık mısır, işte tatlı olan elote dedikleri mısır. Ayıklayıp böyle yemeğin içine attıkları mısır. Bak şu mesela şu mısır ayıklayıp tane tane kızartıp yiyorlar. Liç de var. Ha, liç de var bak. Bu Nepal'de de vardı liç. Genelde bir sarılık var ama pazarda, muz çünkü. This kind of bread is very famous. $1 at ama çok büyüyor. Ben sadece ben bitmedi. Bu sebeple ben her zaman yürümek için de köpek için aldım. Give to köpek. Heyo'nun Ekvador'a ikinci gelişi bu arada. Önceden gelmiş. Bana şey dedi, köpekler çok dedi havlu dedi Ekvador'da. Ekmek alıyorum veriyorum dedi böyle $1 alıp dağıtıyormuş köpekler. Ha, meydana çıktık. Bu ablamız nasıl balık satıyor bak. Yerli çok fazla burada da. Patates. Güvenlik var. Ve meydandayız. Burası tabii ki de Simon Bolivar meydanı. Hostel çok var. Aynen, hostel, hepsi hostel şunların. Ekvador'da siyahiler de var. Yani %5 falandır toplam nüfusa oranla. Ama var. Ekvador'da ırkçı olan ülkelerden biri bu arada. Siyahileri bayağı öldürüp sürmüşler. Yeah, geçmişti. Var bir şey var. Soykırım tarzı bir şey var Ekvador'da. Evet, meydandayız. Let's go. There's bird. Ben çok görüyorum. Şöyle gireyim diyorum da Heyon tırsıyor kuşlardan. Giremiyorum. Sadece sen git. Git. Neyse gitmeyin. Çocuklar yem veriyorlar bak. Bak şu şapka gördün mü abinin siyah. Ondan bir tane alacağım ya. Fabrika işi gibi duruyor ya. O Çin'den falan geliyor büyük ihtimal. Saç örgüsü çok meşhur bak, gördünüz mü? Ekvadorlular, kadınlar saçları örüyor böyle. Kimi tekten böyle kalın, kimi 2 tane örüyorlar. İçeride de market. Gidelim. Ablamız muz yiyor şurada. Hem satıyor hem yiyor. Güzel iş değil mi? Bu arada Ekvador bayağı dünyaya ihraç ediyor yani. Türkiye'de yediğiniz muzlar da Ekvador'dan falan olabilir. Çünkü Türk bir abiyle tanıştım. Paraguay'da yaşıyormuş. Ekvador'a gelmiş. Niye geldin abi, ne yapıyorsun falan dedim. Ya Covid'den sonra dedim muz ticaretine başladım dedi. Muz satıyorum dedi. Nasıl satıyorsun dedim. Buradan alıyorum yolluyorum. Avrupa'ya dedi genelde. Rusya, Türkiye'de arada yolluyoruz dedi. Kakao, muz. Türkiye'ye gidiyor buralardan. Yeah. Let's go. Evet, yemek direkt başladı. Bakça süt kaynatıyor. Çikolata döküp satıyor. Sütlü çikolata. Aa, burası fenaymış ya. Here very big. O ne ya? Abi gitar çalıyor. Canlı performans. Bak, insana böyle yemek yiyor buralarda. Bak şu şapka. Bak şu top meşhur kahvaltılık bunlar. Şu şapkayı diyorum bu arada. Siyah. Daha güzel duruyor Panama şapkasına göre. Saçlar örgülü görüyorsunuz. Ürünlerini dizmiş satıyorlar. Bak görüyor musunuz meyveleri? Tam tropikal ya. Muzlar çeşit çeşit. Bak kırmızı muz da var. Görüyorsun kırmızı muz. Yeah, kırmızı muz. Tadı aynı normal muz. Böyle insanlar satıyor ürünlerini. Lulo falan da var. Pitaya var. Kolombiya'da denediğimiz meyveler burada da var aynısı. Güzel, buradan yukarı çıkalım. Bak etleri nasıl satıyor görüyor musun? Kesti, siyah poşete koydu, satıyor. Derisi falan da var. Böyle satıyorlar. Burası etçi. Her çeşit et var burada. Bak işkembe falan var ya. Sakatatları yiyorlar. Kuy, can we find kuy in here? I think yeah. Where we Olabilir. can find? Bu arada guinea pig'i yiyorlar burada. Ne guinea domuzu oluyor guinea pig'i dediğim. Şu anlık görünen yok. Ancak domuz, tavuk. Bak işkembeler bunlar. Ayak. Bak kuzu kafası, kelle. Bizim et şeyimize benziyor biraz yani. Bizim yediklerimizi yiyorlar. Tabii fare harici. Fare dedim, guinea pig'i bu arada hamster. Bir çeşit fare yani. Burası tavuk et. Balık da var. Ekvador'un Pasifik'e kıyısı var. Pasifik okyanusuna. Bu yüzden balığı bol. Ablamız satıyor balıkları. Burası kurutulmuş. Burası taze. Karides falan hepsi var. Bak şu tuna. Ton balığı. Hemen arkasında tatlıcılar var. Kakaodan yapılan tatlılar. Çikolata. Wow, ¿puedo comer? ¿Quiere prueben un pedacito? Ah, you si want can to try. give. Bueno, si le pueden... want? No, rico. Es bueno. gracias. Saludable así, crudo. We You try. want? I can halleder mi? Oh, it's not sweet. No dulce. Ese no dulce. Puede comer así, con pedacito Oh. de esto. Ah, ese muy dulce. Riquísimo. Ah, demek bitmiş. This is full of sugar. Oh, Böyle var. so strong. Fuerte, fuerte. How to say strong? Es muy fuerte. Sí, muy Que es fuerte. para preparar con lechecita. No, muchas O bir gracias. soreçe. Bitmiş. Ah. Con lechecita. Hatırım değil mi? Çok hatırım değil mi? Es bueno. Sí tenemos de dulce también, pero no nos han entregado. Que sí, sí hacemos de dulce también. Bu helva gibi ya.
Es bocadillo de loco. Este mejor. No. Esto hacemos aquí. This is price. ¿Cuánto cuesta? Quiere un pedacito 25 centavos. 25 centavos. Wow, for $1. ¿Cuánto cuesta? 25 mismo en pedacito. Wow, same price. Quiere por libre. Ese dulce? No. Igual, sí. Sí, para preparar. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bak burada çikolataları satıyorlar böyle. Ama o verdiği çikolata kakao yani. O çikolata değil. Yani şekersiz. Bu ne için dedik? Bunu dedi eritiyorsun, hazırlıyorsun dedi. Aslında dünyanın en meşhur çikolata brandi için Avrupa brand. But they have really good cacao, but they don't have technology to make a good chocolate. Bu sebeple Avrupa çikolata daha ünlü ama burası da kakao daha lezzetli. But they don't have technology. Kakaoyu da buradan alıyorlar zaten. Yani Avrupa çikolataları meşhur, Belçika falan, ancak buradan alıyorlar. Öyle yapıyorlar. Bak burası domuz bölgesi. Bir domuz kafası. Şöyle asmışlar. Bak organları falan da var. Yiyorlar yani organları. Yağı mı o ya? Domuz yağı galiba, onu ayıklıyor. ¿Qué es eso? Manteca Manteca. de chancho, de Esto- cerdo. Cerdo manteca. Domuz yağı. Se pone Domuz el yağı. arroz. Margarin gibi çıkarıyor böyle. Çok fazla yağ var. Vay be, ilginçmiş ya. Domuz içinde çok yağ var. Çok yağlı, evet, domuz bayağı yağlı. Gracias. Burada da çay çorba. Güzel bir market, ilginç. İnsanlar böyle satışlarını yapıyor. Bak şurada ufak. Kuy. Bulduk. Bak şu. ¿Cuánto cuesta cuy? $8. ¿Cuánto cuesta pollo? 6 dolar tavuk, 8 dolar kuy. Kuy dediği hamster. Görüyor musun? Belli. O yemiş önceden. Geçmişte ben yedim ama şimdi ben çok iğrenç. Ben yemedim. Really? Yeah. İnsansın. Ya böyle satıyorlar burada. İlginç değil mi? Abi şu aşağıda satılan şu. Burada kuy diyorlar. Cuy diye yazılıyor. Yine domuzu diye geçiyor. Yani domuz denmesine bakma, yine faresi diyeyim. Aslında red actually. Aslında fare, aynen, domuzla alakası yok yani onun. Ya hamster aslında, bu hayvan böyle şu an çıplak, derisini falan yüzmüşler. Normalde kıllı tüylü bir hayvan. Hatta böyle bakım yerleri falan var, orada besliyorlar tavuk gibi. Ondan sonra böyle satıyorlar, kesiyorlar, pişiriyorlar. 8 dolar dedi. Çok etli bir hayvan değilmiş. Ve burada kilosu en pahalı olan et. Yani diğer etleri, balıkları, domuzları sorsak bu kadar pahalı değil. Hatta yazmışlar bak oraya. Kilolar böyle, kilosu 3, dalağın kilosu 2,5 falan, öyle şeyler yazıyor. O bütünü sorduk. O belki de 1 kilo 2 kilo falandır yani o hayvan. Ne kadar olacak, içi falan boş. 8 dolar dedi. Yani tavuktan pahalıydı. Tavuk da pahalı burada. 6 dolar dedi bütün tavuğa. Domuz fareye 8 dolar dedi. Neyse, kıymetli bir et. Burada herkes yiyor ve bizim o iğrendiğimiz duygu onlarda yok. Yani onlar iğrenmiyor. Bildiğin bizim tavuk yediğimiz gibi o hayvanı yiyorlar. Evet ve normalde tavuk için 3 insan, 4 insan bir tavuk yiyor ama kuy için çok az eti var. Bu sebeple bir insan bir kuy. Aynen, o gördüğünüz et bir kişilikti mesela. Yani yanındaki tavuk belki 2 kişilik, ancak o fare 1 kişilik. Eti hiç yok. Ve hani Heyon dedi, ben nasıl yedim, şöyle yedim. Bir eve misafirliğe gitmiştim Ekvador'da. You eat in Peru or Ekvador? Peru'da. Peru'da. Two times İkisini de 2 kere yemiş. Ama misafirliğe gitmiş, denesin diye pişirmişler. Tabii onlar tavuk gözüne baktıkları için hani Heyon'un da iğreneceğini düşünmüyorlar. Heyon da öyle ucundan bir tadına bakmış. How was taste? Tadı güzel. So tender, so soft. Tadı Yumuşak çok güzel. diyor, tadı Evet. güzel diyor. Benim duyduğumda tadı neyle, bir şeyle bir şeyin karışımı demişlerdi. Koyun etiyle domuz etinin karışımı mı ne, öyle bir şey diyorlardı. Yani böyle ya inek etiyle domuz eti, hafif yağlı, yumuşak ama inek eti tadında, tavukla karışık falan. Karışık dediler yani. Tavukla ineğin karışımı gibi düşün. Bazen Koreli insanlar kuy çok kurbağa aynı diyor ama ben kurbağa yemedim. Bu sefer kurbağa. ben bilmem ama kurbağa aynı. So tender, so soft. Asya'da kurbağa da satılıyor. Mesela Heyon yememiş kurbağayı. Kurbağa tadıyla aynı diyorlar bu hamsterın tadına. Böyle Peru'da ve Ekvador'da yenilen bir yiyecek. Kuy. Yani hamster diyeyim, geçeyim. Böyleydi pazarda. Bir tanesi de 8 dolar. Aşağıda bak ablamız hala satıyor. İlginç. Dışarıda bazen böyle çubuğa takıp çeviriyorlar. Hani sipariş ettiğin zaman sadece bir tane veriyor. Öyle hani ben bacağını yiyeceğim, kolunu yiyeceğim, öyle bir şey yok. Direkt sana bir tane veriyor. Yani büyük veriyor. Çünkü et çok fazla içinde. Bak burası yemek bölgesi. Domuz. Burada da ne sattıklarına bakalım. Domuz satıyorlar, görüyorsun. Bütün domuz açmışlar direkt. Bak bunun kafası yok. Yani bu kıç kısmı. Böyle satıyorlar burada. Orada da var. Burada hamster da vardır.
çeviriyorlardır böyle, satıyorlar. İçecekler, meyve suları, bunlar zaten Kolombiya'da, Brezilya'da aynı. Bak domuz yine. Bu meşhur. Ekvador yemeği diye aratınca böyle domuzu böyle bütün açtıklarını kafalısıyla birlikte sattıklarını düşünün. Böyle. Bak orası da bütün yemekler öyle. Domuzu seviyorlar. Gracias. Abimiz her şeyimiz var dedi. Hiçbir şey yemiyorsunuz mu dedi. Yemiyoruz dedik. And also Domuzlar this is böyle. perfect. They put the oat and they transform. Çeviriyorlarmış. Bu hepsi çevrilmiş. Çubuğa takıyorlar, çeviriyorlar böyle. Ne derler ona? Çevirme mi? Kuzu çevirme. Bizdeki domuz çevirme. Bir de bıldırcın meşhur. Böyle bıldırcınları var yumurtanın yanında. Onu sokakta falan satıyorlar. Nasıl yeniliyor bilmiyorum. Bir gün deneriz onu. Bıldırcın güç verir. Bak gördün mü? Ekvadorlu ablalar oturmuş yiyor. Böyle. Bu abla etin yarısını satmış burada. Ve insanlar böyle yiyorlar. Güzel. Burası da arka tarafı. Burası daha kahvaltı. Peynir falan var. Ceviche dedikleri çiğ balık da var. O da Peru'dan gelen. Peru yemeklerine güzel diyorlar. Yani Peru yemekleri ünlü diyorlar. Heyon'a sordum. Heyon bizlik değil dedi. Ya bu tarz şeyler var ünlü dediğim. Güzel lezzetler ancak oturup bana bir fare ver diyemem yani. Bak burası da ceviche yapıyor abla galiba. Balıkları kesiyor, atıyor. Böyle gidelim. Burası yemek bölümü. Bak insanlar böyle satışlarını yapıyor. Tamales dediği bütün bu bölgede Güney Amerika'da yediğimiz mısır ezmesi diyeyim, böyle püre halinde sıkıyorlar böyle. Muz yaprağına sarıp satıyorlar tamales. Pankek tarzı, arepa tarzı ürünleri de var. Kahvaltılık, içecek, sıcak sütleri var. Meyve kahvaltılık böyle yan yana satıyorlar. Güzel. Bu ne ya? Burada da bir fare var. It's also fare ya. Şöyle bir bakayım. Peynir de çok meşhur. Latin Amerika, Avrupa kültürü. Kurutulmuş balıkla peynir satıyor abla. Şu peyniri denedim, bildiğim bizde var yani şu peynir. Duro peyniri diyorlar burada. Duro. Bizim hangi peynir söyleyemem adını, ancak var yani bizde. Ve markette satılan, hatta BİM'de satılan böyle noktalı peynir var ya, ona benziyor. Burası da arka taraf. Ha, burası da peynir, doğal balık peynir. Abla satıyor. İyiler ama sıcakkanlılar yani. Hola. Quanto vale? Maske aldık. Böyle maske 15'li 1 dolar. Güzel fiyat. Maskeyi değiştirelim. Bayağı oldu değiştirmeyeli. Bunlar da abur cubur çerez. Out parties kilo. 45 kilos. 45. Okay, send them. Kuş ha? Yeah. Benimki de 158 libras y 73 kilos. 73 gösterdi. Doğru mu lan? Doğru galiba. Benim de kilo 73 çıktı ya. Sanki aldım gibi geldi biraz ama niye öyle oldu? Belki yanlıştır. 1-2 kilo fark vardı. Çünkü Heyon da dedi. Ben de aldım dedi. Heyon 45, ben 76 falanım bence. Düşüncem o. Bak denizci kıyafeti var burada. Yavru denizci. Ben küçükken giydiğim kıyafet buydu işte. Bak şurada çakma New Balance'lar var, 10 dolar. Heyon ne? Çakma hakikaten ha. Güzel ama. 10 dolara satıyorlar. Güzel. Vietnam malı, Çin malı. Zaten New Balance'ın orijinali de Vietnam'da yapılıyor. O da Çin'de aynı yerden geliyor yani. Tişörtler 5 dolar. Tişörtleri her yerde 5 dolara gördük. Yani 5 dolardan aşağı satan yok. 2 tanesi belki 5 dolar vardır. O biraz daha dandiktir. Fiyatlar böyle ama bir tişört 5 dolar, bir ayakkabı 10 dolar, bir pantolon 5 dolar, 10 dolar. Bitti. 20-30 dolara düzüyorsun yani itemleri. Öyle hani yerli falan gösterdim ama şehir de gelişmiş, öyle şey değil, kötü değil. Metro falan geçiyor yani şehrin içinden. Güzel bir şehir. Bu arada Ekvador'un en büyük 3. şehri burası. Cuenca. 1. Guayaquil, 2. Quito, 3. burası. Bak burada kart var. Burada mı kart basıyorlar? 120 dolar falan. Oo, biraz Avrupa sistemi. Bak kartı burada basıyorlar. Bilet tarzı bir şey alıyorlar sanırım. Eğer kartın yoksa cezası 120 dolar. Ya kart doldurma yeri de burası. Aynen, teknolojisi iyi ya. Baksana dakikası sistemi. Is Korean sistem ya. Bak kart doldurma yeri falan bayağı iyi yani. Güzel olmuş burası. Bak ablamızın kıyafet nasıl? Bebek sırtında. Saçlar örgülü. Tam bir Ekvador kadını şu an gördüğünüz. Bir şapkası eksik. Bu arada burası 2600 metre yükseklikte, ancak güneş yani mermi sıkmalık ya. O kadar dik vuruyor ki. Bir de şu an 12 falan. Acayip yanıyorum. Esiyor, soğuk ama yanıyor. Niye? Çünkü burası Ekvador. Ülkenin adı gibi. Ülkenin kendisi de Ekvador çizgisinin üzerinde. Yani dünyanın ortasında, güneşe en yakın noktasında.
Hatta şöyle bir hikayesi var. Dünyanın en yüksek dağı Everest diye bilinir ancak Ekvador üzerinde bulunup daha da güneşe yakın olan dağı Chimborazo denilen Ekvador'un bir dağıdır. Yani aslında dünyanın en yüksek noktası Ekvador'da. Bak şunlar çok iyi ya. Açık kumarhaneler. Sayısal loto falan satıyor ablamız öyle burada. Şurada da insanlar oynuyor. Ve hiç güvenlik bir şey yok ya. Çok ilginç. Ne var öyle? Bak burası da bir pastane mi diyeyim ne diyeyim. Böyle kekleri var. Kısası uzunu. Bir de şöyle rulosu var. Kat kat rulo kat falan. Bisküvisi var. Böyle düz ekmeği var. Bir de şöyle beyaz hap gibi bir şeyler var. O ne? Onu bilmiyorum. Kokonat saat galiba. Burası bir pastane. Dondurma da satıyor. Güzel. Aa bak. Hamster'ın şeyini yapmışlar. Kuy. Tatlısı. I have high price about it. Evet Samsung da var. Aeon gururumuz diyor. Çünkü Kore markası Samsung. Samsung reklamı oluyor da yapalım. Kore kardeş ülkemiz. Görüyorsunuz yani şehir öyle yerleri falan gösterdik ama karışık. O yüzden güzel. Öyle hani modern hayat yerleri itmemiş yani şehirden, ülkeden. Köye iyice yollamamış onları. Onlar gelmiş buralarda yaşamış, hayatlarına devam ediyorlar. Kültürlerini de devam ettirebiliyorlar. Tren yolu burası. Yine bir güvenlik ablamız. Bak yerli halk telefon falan sordu şurada. Ha, sordukları telefon böyle tuşlu. Yani bunu niye söyledim? Onu sordum. Bak burada akıllı telefonlar var. Tuşluları kullanıyorlar herhalde yani. Akıllı telefona daha geçmemişler. Var tabi ama eski insanlar, daha yerli insanlar tuşlulardan yana. Normal Türkiye'de de kırsal kesim tuşlu kullanıyor. Doğru. Yani kullanıyordu. Şu an nasıl bilmiyorum. Evet, Simon Bolivar Meydanı. Burası merkezde. Bak şu güzel bir kilise var. Şöyle bakalım. Tarihi yer yani burası. Zaten böyle plazalardan turist otobüsleri de kalkıyor. Ben hiç binmedim hayatım boyunca. Aslında binsen güzel yani. Dolaşırsın bedavaya. Şemsiye almışlar, üst kata çıkmışlar. Gezecekler onu. Burası Simon Bolivar Plaza diye geçiyor. Bakalım Bolivar var mı? Var. Bayrak dikerken heykeli var. Yani mesela Kolombiya'dayken böyle plazalara gittiğimizde tedirgin oluyordum. Yani soyulacağım. Biri gelecek bıçaklayacak beni. Ancak burada hiç o yok. Ya burası daha rahat, güvenli. Bak Bolivar abimiz dikmiş bayrağı. Arkada kilise. Şurada bir parti var. Neymiş o ya? Gidelim bakalım. Burada bir şeyler oluyor ama anlamadım. Böyle mavili çocuklar oynuyor. Hazır sustular. Burası kilise, evet. Cuenca'nın en meşhur kilisesi. Güzel, detaylı, eski. Önünde yerli ablalar. Çıkanlar yerli. Gerçi herkes yerli burada. Güzel, wow. Ekvador'da kilise tipleri biraz ilginç. Böyle büyük kapılı falan ya. Çok büyük ya, bayağı büyük. Guayaquil'den daha büyük. Guayaquil'dekinden büyük. Bayağı büyük. Yazlar bak. Bu dans otizm için farkındalık. Bak şu abimiz de taşıyor. Otizm farkındalığı için. Böyle eski tatlı araçlarını çıkarmışlar. Görüyor musun araçları? Eski o tarihi araçlar. Mini Cooper bak. Eski Mini Cooper. Burası Santa Ana Sokağı diye geçiyor, küçük. Burada bir bebek var uyuyan. Şöyle girdik kilisenin yanı hemen. Ne var burada? Kafeler falan var. Yani böyle zaten şemsiye varsa 3-5 tane. Burası foto çekme yeri. Güzel ablamız pozunu veriyor kedi kulaklarıyla. Abimiz oraları düzeltiyor, bir şeyler yapıyor orada. Bak burada bir kuyu var. Kuyuyu paraya boğmuşlar. Bunların hepsi dolar, sent, 1 sent, 10 sent, 20 sent. Önceden açıkmış. Böyle kapatmışlar. Güzel. Hristiyan adetleri. Bak kilise önünde nasıl satıyor abi. Patlamış mısır ve muz, cipsi. Kilisenin girişi bu. Yeah. Bak şöyle bileklikler meşhur, görüyor musun? Bir ruloya sarıyorlar, satıyorlar. Bak bu abi de bir şeyler yapıyor. Testereyle böyle kalp falan yapıyor. Güzel iş. Dilenci çok tabii. Kilise önü ya. Bak burada bir abi bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor? Oynuyor. İşte Ekvador. Kilise karşısı başka bir kilise. Bu açık. Bu daha böyle bir dua yeri gibi. O biraz daha böyle sanat eseri gibi. Çiçekler satılıyor. İnsanlar çiçek bırakıyor. Kuş ağzıma böyle bir yer.
kilise için, Ekvador içinde en güzel şehir burası da Cuenca. Çünkü başka şehir içinde kilise o kadar güzel değil ama wow, so nice. Yeah. Durun. Ayaklandılar. Biri mi evleniyorlar yoksa? Yok. Abi dileniyor. Güzel, zengin, içi iyi yani. Baby Ha, work. bebek satıyor. Ama buz ya. Aynen, muz kızartması bu arada onlar. Böyle kilise yanından devam. Bak pançolar meşhur burada. Yerlerin üstünde böyle pançolar var. Atıyorlar üstlerine. Bunlar daha modern. Daha böyle turistler için. Bak abi böyle hastalık için bir şeyler satıyor. Gracias. Caramelo de coca. Coca çayı falan. O her şey iyi geliyor bu arada onlar. Burada ablamız çiçek satıyor. Coca meşhur. Coca dediği coca yani. Coca yaprağı. Hatta bizim bildiğimiz koko da koka yaprağından falan yapılıyor yani uyuşturucu olarak kullanılıyor. Bu kokayı çiğniyorlar. Uyuşturucu etkisi yok ancak bir ferahlık veriyor. Ben daha önce çiğnemedim. Bu bölgelerde çiğneyeceğiz. Yüksek rakımlı yerlerde oksijen alışverişini falan rahatlatıyor. Böyle bir nane gibi yani, öyle bir şey diyeyim. Rahatlatıyor seni. Şu an 2600'deyiz. Peru'da falan 4000'lere, 5000'lere çıkacağız. 6000'lere neredeyse. Oralarda biraz yanlış yerlerimizden soluyacağız. Benim maksimum 5000'i görmüşümdür. Üstüne çıkmadım. Peru'da sanırım çıkacağız. Lan gözüme çarpacağım be kuş. Ben korkuyorum ya. Kuş. Cuenca. Bu mavi Ayasofya gibi gördün değil mi? Dom. Ayasofya gibi diyor bak. Doğru. Ayasofya'da önceden kiliseydi sonuçta. It was church in the past. Yeah. Before Ottoman Bizantium. Empire. Biliyorum. Ama bak Bizantium dedi. Bizantium diyor Bizans'a. Biliyor şeyi, tarihi Türkiye'deki. Ayasofya'nın Bizans'tan falan kaldığını, sonra cami olduğunu biliyor. Bu kilise yüzünden manzara çok güzel. Cuenca. Evet. Güzel, güzel şehir. Burası biraz evsiz. Niye böyle? Yerde bayılmış bir abi var. Görüyorsunuz. Üstü başı fena değil aslında ama. Alkolden sanırım ya. Şurada Panama şapkalı ablalar var. Hemen sokağın sonu zaten Panama Şapkası Müzesi. Bir gidelim. Şapkalar güzelse kendimize alalım. Daha böyle bir turist gözükelim. Something happened here. Burada bir şey olmuş ya. Polis geldi o. Motorla direkt çekti geldi. Yerde oturuyorlardı öyle. Ben de ne oluyor dedim ya. İlginç. Bak bunları diyordu Heyon. 1 dolara kocaman veriyorlar diyordu. 4-5 tane falan. Bak bu şekerli. Bunlar poğaça aslında. Bunlar ekmek sayılır mı 15 bilmiyorum. tane 1 dolar. 15 tane. Çok ucuz ya. 15 tanesi 1 dolar. Biraz ücretsiz. Ücretsiz. Bak bu ekmekle. Just ask if you how much? ¿Cuánto cuesta por uno? 14. 14. 14 cents. Ha, cheese. Sí, de queso. Gracias. Peynirlisi 14 dedi. Yani peynirlisi düz olsa 5 cent falan. Heyon'un dediği doğru, 20 tanesi falan 1 dolar. Bak şu abla tam Ekvadorlu. Şu ablanın şapkasından istiyorum ya. Çok bir şey istemiyorum ya. Bu abininkinden de olur. Nereden buluruz ya? Şapka müzesi burada bir yerde var. Güzel. Böyle yol kenarı daha ucuz sanırım ya. Pazar içi belki vergi falan alıyordur devlet. Belki bu yasaktır ancak çok insan var. Hani hangi birini yasaklayacak? Abi fiyatlar yazılmış böyle 10 falan. Hepsini yazmış abla. 10 cent, 20 cent. Şöyle şurada şapka müzesi var. Şapka müzesi böyle burada. Şapka satıyorlar. Şapka nasıl yapılıyor ona bakıyorlar. Şapkaların nasıl yapıldığı böyle. Şapka müzesi. Bak böyle yapmışlar hep. Ücretsiz mi ya bura? Değildir ya. Şapka içinde grain için. Anadolu için. Pirinç. Bak demir şapkaları falan yapmış. Kapalı mı ya bura? Gazeteler, maziteler. Bayağı tarihi var yani bu şapkanın. En kötü oradan şapka alırız. Only Ecuadorian hats. Böyle bir yer. Onu plastikten falan baskı kalıp mı yapıyorlar? Böyle mi? Öyle. So hard. O plastik mi ya bu? Ne ver Your heroes. Gördün mü? O Her şapka şey elinde yapıyor. Küçük küçük. böyle aynen küçük küçük tek tek örüyorlar. Ya biz şu an müzeye girdik, bir şey ödememiz gerekiyor mu bilemedim. Sanırım ödemeye gerek yok, sadece şapka alsan yeterli. Şu makineyi hiç anlamadım. Böyle bir yer burası. Ben bunu istiyorum. Ayun ande. Bir anda. It's witch hat. Çok tatlı değil mi? Bak abi şapka mı yapıyor orada ya? Ana şapka yaptı la adam. Hey, he make hat. Ama burada yapıyor lan adam. O şapkayı makineye bastırdı, çıkarttı. Görüyor musun makineyi? Şapka kalıbı var. Kapattı.
Caliente, sí. Caliente. Habla en español, poquito. Poquito. Ya, yo tampoco inglés hablo, pero vamos en español. Con calor, cuero, presión de agua. Agua. Ahora sí, 10 segundos. Bak suyla birlikte ısıtıp basıyorlar böyle. Su da şurada. Otro model. Todo otro diferente model. Bu baskı kalıpların hepsi farklı model. Ya tenemos la forma. Este sombrero es un color. Tócale, toca. Tocha. Caliente. Es caliente. Caliente. Sıcak. Caliente. Caliente, ya ves. Gracias señor. Wow, gracias. Todos los modelitos. Bak abi burada yapıyor siyahları. Bunlar el yapımı sanırım. O her şey böyle. Bunların hepsinin baskısı farklı, görüyor musun? Şurada basılan, orada basılan. Hepsi farklı. Git bak diyor. Gidelim bakalım. İlginç, ilk defa gördüm. Basit makine gibi ama burada da dikiyorlar. Orada dikiş makinesi yapıyorlar. Ola. Güzel. Burada da satıyorlar. Burası bir aslında tam müze değil, müze amaçlı şapka satma yeri. Yani burada şapka satılıyor. Yani which one Ecuador? Burası da yok aslında. Daha bölgesi gerek var. Çünkü it's a little bit hot. If you wear, you can feel hot. Yeah. Bunlar biraz daha yazlık. Bize daha böyle kışlık Ekvador şeyi lazım. Burada da var. Güzel mi? Yok ki. It's like art guy. Painter. Güzel. How much is it? No, $30. Baharı ya. $30. Ha, küçükler falan var böyle. Şundan ne kadarmış? Şu sanırım biraz Ekvador. Hepsi bu da 38'miş. Fiyatlar böyle. 30, 38, 40. Pahalı bakma ya. Demek ki hem müze hem geçirmece. Ha, şimdi anlaşıldı o zaman. Bu da böyle araya plastik geliyor. Basıyorlar. Vay be, şapkanın baskı makinesi olduğunu bilmiyordum ya. Şapka nasıl yapılır ki yani? Onu da bilmiyordum. Ne öğrenmiş olduk. Çıkalım. Kısa sürdü, güzel sürdü. Ücreti falan yok buranın. Öyle girdik, çıkıyoruz. Kimse de bir şey demiyor. Bir şey de almadık. Güzel. Ücretsiz servis. Severiz. Evet ama şapka pahalı burası da. Şapka pahalı, evet. Ha, değişik makineler falan var, yapıyorlar. Bu herhalde o şapkanın ham maddesinin yapımını falan gösteriyor. Yazmış aslında ama ne yazmış? Colonize bla 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 rice. Pirinç yazmış. Pirinç ya, bu pirinç yapıyor da niye yapıyor bilmiyorum. Yemelik mi acaba? Bunlar da şapkalar. Güzel, böyle bir yer. Devam. Abimizin böyle el sanatlarını sattığı dükkanı var. Heykelleri var böyle. Oturmuş orada bir şeyler yapıyor, kendi kendine satıyor. Böyle küçük heykellerden falan yapıyorlar. Burası da turistik yeri Ekvador'un. Böyle bir cadde. Avrupa yemekler var. Döner var, kebap var. Hindistan yemekleri var. Karşıya geçelim. Wow, sanat çok güzel. Yeah, sanat bu sanat. Aynen, çok sanat. Yeah. Şurada bir yerde kahve müzesi tarzı bir şey var. Oraya gidip tuvaletimi yapmam lazım. Bir de kahve içeriz, tamamdır. Bak abi burada mantar satıyor. Mantarcı abi. Aslında gelecek zaman kafe giderim için, kahve için değil. Sadece Tuvalet için aynen. Aa, burada nehir var ve de acayip tehlikeli duruyor ya. Buraya düşsen gidersin bence. Aa, şurada çok iyiymiş. Bu abiler oturuyor. Nehir kenarı. Dere mi nehir mi artık neyse. Yeah, güzel. Normalde kahve sevmiyorum ama dağa gideceğiz diye erken uyandık. 7'de falan uyandık. Gözlerim kapanıyordu. Gün içinde de şu anda da kapanıyor. Bir kahve shot atayım, gidelim. Manzarası güzel ama nehir falan akıyor. Bu kahve $1,5. Bir tık pahalı sanki. Yani böyle kafede başka yerde içsem bunu espresso direkt. O iyi ya, manzara falan uygun yani, $1,5. Değil mi? Bak şurada 500-300 yazmışlar ama bu yılsa 6000 yıl falan diyor. Burada 6000 yıl ve 11.000 yıl öncesi şöyle taşlar var ve bunlar gerçek. Bu kahvenin ya galiba doğru, bak diş falan var. Dişi adam bebek yapmış. Anladım. Okay, bak. Aslında Inca ne kadar eski değil. But before Inca we call it pre-Inca. But pre-Inca there's hiç bilgi yok. So those things from pre-Inca. Yeah, pre-Inca. Yeah. Aynen bak, İnkalar yeni. İnkalar bizim İstanbul'un fethi 1453 zamanından 1470-1532. İnkalar böyle bunlarla takılmış. İspanya'da. Onun öncesi bilinmiyor ne olduğu ama bayağı eski. Yani 500-1470. Milattan önce 500'ler, 6000'ler 11.000 falan yani. 11.000 ben daha görmedim daha önce. Acayip eski bir tarih var.
Burası açık bir yer. Böyle gördük çekeyim dedim. Yani buralarda İnkalar başlıyor. Ekvador'da, Peru'da İnkalar var. Evet, aslında pre-İnka'da çok önemli. Çünkü pre-İnka'da there are so many mysteries. Hiç bilmiyorum, hiç bilmiyorum. İnka'da bilmiyorum ama pre-İnka daha hiç bilmiyorum. İlginç. Bir de burada acayip gaz var ya. Buraya gelirseniz Guayaquil'den direkt buraya Quito'ya falan uçarsanız bir anda böyle sıfırdan 2600 rakımlara çıkınca acayip gaz yapıyor. Şu an her 5 dakikada bir böyle gaz çıkartıyor. Gariptir ama yapıyor yani. Basınçtan falan herhalde farklı bir olay var. Gidelim. Müzeler ücretsiz ya. Çok iyi. Böyle bir yere girdik. İspanya zamanından kalan kıyafetler, tablolar, bir şeyler var. Aynen İspanya. 1920 falan bak. Abinin giydiği kıyafet. Şöyle portreler. Güzel. Ekvador'da çoğu etkinlik ücretsiz. Bak birinin tacı var. Kral mural bir şeyler. İsmi Corona lan. La da Derecho de la Corona. 1917. Sezar gibi yapraklı tacı var. Çok ilginç değil evet. Abimiz takıyormuş böyle. Ekvador'da. Ekvador tarihi. İnka'dan girince böyle bir İspanyol şeyine de bakalım dedik. Üst katı da İspanyol şeyini yapmışlar. Çok bir şey yok ama. İspanyollar gelmiş sömürmüş. Bilmemiz gereken bu. Yine Gran Colombia, Simon Bolivar falan. Bak gördüm hemen. Buralar işte katılmış Kolombiya'ya. Sonradan bağımsızlığını ilan ediyor. Ekvador oluyor. Böyle abiler önemli. Eski kameralar falan var. O kameraya bakar mısın? 1915 yılında kullanılmış. Yani içinde nasıl bir şey var? Yani o dönemin en acayip teknolojilerinden yani. Bu da aynı şekil. Bu daha eski. 1875. Görüyor musun? Mercek aynı ama. Elimdeki de küçücük bir şey onlara göre. İyi ki o zaman gelmemişiz dünyaya yani. Gelsek böyle bir ortam olmazdı. Şimdi küçücük var elimde gezdire elim kadar kamera dolanıyorum. Evet o müzenin içi dışı böyle. Güzel bir cadde burası. Bak şurada bir meydan var. Cuenca güzel bir şehir. Şu an hava iyi yani. Öyle aşırı soğuk da değil. Ve Ekvador'un en iyi tarihi yapıları böyle İspanyollardan kalan Cuenca'daymış. Burası güzel bir memleket. Yine Papa falan. Don Julio. Arabaya bak bu ne ya? Adamın direkt fotoğrafını Instagram fotoğrafını yapıştırmış. Festival reklamı falan. Güzel. Ama Photoshop'tan kesmiş saçları falan. Belli böyle dik duruyor. Ha, bir şeyler satıyorlar aynen. Çinli de çok burada. Bak Çin restoranı, Chinatown. Çok fazla. İçeride gördüm Çinli çalışıyor yani. Çinli dediğim Ekvadorlu olmuş artık ama Çin. Bak şurada pizzacı var. Bir tane bir dilim pizza 2,5 dolara satıyor. Şurada koca tabak yemekleri 1 dolara satıyorlar bak. Pilavlı yani bunların hepsi 1 dolar. Bir tabak pilav, bir tabak karidesli çorba, işte mantı gibi böyle çorbaları var. İşte bir parça tavuk, fasulye, pilav, hafif makarna. Hepsi 1 dolar, 1 dolar, 1 dolar. Ya ucuz yemek istesen aslında çok ucuz Ekvador. Ya böyle pizzayı geç hamburgeri gel 1 dolara ye. Bu neymiş ya? Banka falan mı? Çok iyi. Bina acayip iyi. Abi böyle soya cipsi satıyor. Soya si. Gracias. 1 dolar dedi, 50 olsun dedi ama yemiyoruz. Şurada pastane var, hey on. Wow, çok eski bir soru. 1971. 1941 pastanesi ya. Abla, of. Kaç yaşındasın abla? Hey go. Abla gördüğüm en yaşlı insan olabilir bu arada. Bu neymiş ya? Lira yazmışlar, lira. Tekstil ha. Ulan kesin bunlar Türk var ya. Evet. Turkish lira ya. Yeah, bütün tekstil actually Turkish. Bu tekstillerin hep isminde böyle Tuko, Turko, lira, Burada Farah bak. Ferah tarzı bir şey. Belki Arap, İran öyle şeyler olabilir. Şurada çay şeyi var. Bir Türklük bir şeylik var Ekvador'da. Bilemedim. Bak yırtık pantolon 15 dolar. Pantolon yazmışlar. O'nun üzerinde bir çizik var. Farklı bir O. Ancak sorsan nasıl okunuyor diye pantolon yani. Yine ben O derim geçer. Ama anlıyorlar. Bu ablanın bebeğine bir de aracı var böyle. Satıyor ürünlerini. Böyle yol üstü. Aa fish. Wow, looks nice. Burada da yemek yapıyorlar yol üstü. Gördüğümüz en ucuz yemek bir sosisli 50 cent. 2 sosisli 1 dolar. Öyle abi burada yapıyor. Cadde üstü. Burası ana cadde bu arada. Bütün satıcılar şeyler burada. Yol boyunca. Bak şurada da bir şey var. Western Union falan var. Pompalı abi var bu. Burada ne var? 2 sosisli 1 dolar aynen. 50-50. Buralarda insan. Bak Arepas falan da var. Arepas. İçecek onlar da. Şunlar da içecek. Sokak yemekleri Ekvador. Oh, cuy, really? Bu abla böyle satıyor. Bunları yiyorlar görüyor musunuz? ¿Cuánto vale una? 5. 10. Pollo.
15 tavuk 15 dedi dolar, hamster'a 10 dolar dedi. Aa, gracias. O yumurtaları falan da var. Bak böyle satıyor. Bunlar nasıl burada duruyor ya? Gracias. İlginç ya. Bak burada satılıyor. Kuy dediği fare ve tavuk çevirme. Mangalda yani kapalı, şu an gece açıyorlar sana. Abla hemen köşede satıyordu, gördünüz ya. Onu bir soyuyor, kaynatıyor, tüyünü münü soyuyor, yapıştırıyor. Vay be. Şehir böyle Cuenca. Ancak acayip böyle bir kadın ticareti olayları var ya. Yani hiç belli olmayan yerlerde. Bak mesela önde ablalar böyle bekliyor. Görüyor musun? Yani ilginçtir. Şehir böyle ama. Burada da full, burası cadde böyle. Bu sokakta var bir şey. Şu arkadaki full sıradaki ablalar bekliyor yani. Şu karşıda da var 3-4 kişi bekleyen. Sadece bu bölgede böyle gördüm, bayağı yoğunluk. İlginç. Burada da ticari bir şeyler var mı anlamadım. Ablanın biri bayılmış böyle. Yatıyor. İlginç. Soğudu iyice yağmurdan sonra, eve zor geldik. Kaldığımız yer böyle. Gecelik burası 25 dolar. Güzel, her şey var. Bayağı modern. Biz biraz dağıttık ama zaten yarın gidiyoruz. 2 gece kaldık. Böyle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki video dağdan falan olacak galiba. Aynen. Kendinize iyi bakın. Chimborazo'da görüşmek üzere. Bye. Bye bye. Bir sonraki videoda. Ha. Bye bye. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.